Zenit haklıydı, anlamıştım. Kılıcı saklayacağıma ve kendimi barışa adayacağıma yemin ettim. Ve yıldızlar arası barışı ve birliği sağlamak için Omnitrix'i geliştirdin. Daha önce yaptıklarımın bir özrü olarak. Benim eski yardımcım çok iyi bir kopyasını yaptı. Sana sadece bir Omnitrix var olabilir dediğimde beni dinlemeliydin. Birinin başı belada. Bu evrenin kaderini bir insanın ellerine bırakmayacağım. Ben 10 evreninde Azmuth ve Albedo sandığımızdan daha benzer olabilirler mi? Düşünün, Azmuth gençliğinde güce takıntılı bir dahiydi. Hatırlarsanız Azmuth geçmişte Askalon'u yaratmış ve ne yazık ki bir gezegenin yok olmasına neden olmuştu. Daha sonra bu olaylardan ders alarak Omnitrix'i evrenin barışı için tasarlamıştı. Peki ya Albedo? O da genç bir deha olarak Azmuth'a hayrandı. Ama Omnitrix'in bir insana verilmesini asla kabul edemedi. Güç takıntısıyla Omnitrix'in kusurlu bir kopyasını yaptı ve kendi yolunu seçmişti. Acaba Azmuth, Albedo'da kendi geçmişini görüyor olabilir mi? Bu iki dahi aslında düşündüğümüzden çok daha benzer bir karaktere sahip olabilirler mi? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bunları konuşacağız, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Arasında ne olacağını düşünmek benim işim değil. Şu anda ne olduğu önemli. Çok doğru söylemişsin. Ne? Ne? Hayır, doğru değildi. Bunu size gösterme nedenim de bu zaten. Aynı seni şu anda... Albedo, bu hain ve küstah başkaldırıyla ne kadar değersiz bir yaratık olduğunu kanıtladın. Tüm bu konuları anlamak için isterseniz her şeyin başlangıcından, yani Azmuth'un geçmişinden ve karakterin zamanla değişiminden biraz bahsederim. Öncelikle Azmuth serinin başlangıcında fazlasıyla soğuk, kibirli ve genellikle yalnız çalışmayı tercih eden bir bilim insanı olarak gösterilmişti. Ancak geçmişine baktığımızda onun da Albedo gibi gençken oldukça hırslı bir karakter olduğunu biliyoruz. Baktığımız zaman Azmuth'un gücü olan takıntısı onun Askalon gibi inanılmaz güçlü ama tehlikeli bir silah yaratmasına neden oldu. Bu silahın yanlış ellerde bir gezegenin yok olmasına yol açması Azmuth'un hayata bakışını tamamen değiştirdi. Yaşadığı bu büyük pişmanlık onu bir özür mahiyetinde Omnitrix'i yaratmaya yönlendirmişti. Artık sadece güce değil, barışa ve evrendeki dengeye önem veren bir bilim insanı haline gelmişti. Ancak bu değişim kolay olmamıştı. Geçmişteki hataları ve bu hataların sonuçları onun kibirli ve insanlara güvenmeyen tavırlarını da şekillendirmişti. Baktığımız zaman Albedo da Azmuth'un öğrencisi olarak oldukça zeki, disiplinli ve potansiyeli yüksek bir galvandı. Omnitrix'in yapım aşamasında Azmuth'a yardım etmesi onun bilimsel yeteneklerinin ne kadar ileri seviyede olduğunu gösteriyor. Ancak Albedo'nun en büyük zayıflığı kendi zekasına ve haklılığına olan aşırı inancıydı. Omnitrix'in bir insana, yani Bentanus'una verilmesini kabul edemedi. Çünkü gücün galvanlarda kalması gerektiğine inanıyordu. Albedo'nun bu düşünce yapısı öyle bir hale almıştı ki Omnitrix'in kusurlu bir kopyasını yarattı ve Azmuth'un kararlarını sorgulayan isyankar bir kişiye dönüştü. Düşündüğümüz zaman Albedo'nun hikayesi aslında Azmuth'un gençlik zamanındaki hırslı ve kibirli tarafına fazlasıyla benziyordu. Ancak burada önemli bir ayrım vardı. Azmuth geçmişteki hatalarından ders çıkartarak değişmeyi başarmıştı. Albedo ise bu dersleri hiçbir zaman öğrenemedi. Baktığımız zaman Azmuth gençliğinde gücü bir amaç olarak görüyordu. Askalon gibi bir silah yaratması onun gücü olan açlığını gösteriyordu. Ancak yaşadığı trajedi sonrası gücün evrendeki dengeyi koruma aracı olarak kullanılması gerektiğine inanmaya başlamıştı. Düşündüğümüz zaman Omnitrix'in temel amacı da buydu. Evrendeki canlıların birbirlerini anlamasına yardımcı olmak ve barışı sağlamaktı. Albedo ise gücü bir araç değil, bir hak olarak görüyordu. Galvanlar evrendeki en zeki tür olduğu için Omnitrix gibi bir cihazı hak ettiğine inanıyordu. Bu iki bakış açısı aslında Azmuth'un geçmişte olduğu kişiyle şu anki hali arasındaki farkı gözler önüne seriyordu. Dikkat ederseniz Azmuth'un Albedo'ya duyduğu hayal kırıklığı muhtemelen kendi geçmişini hatırlamasından kaynaklanıyordu. Çünkü Azmuth Albedo'nun hırsında ve kibrinde kendi gençliğini görüyordu. Ancak Azmuth yaşadığı acı tecrübeler sayesinde bu hatalardan uzaklaşmayı başarmıştı. Albedo ise tıpkı Azmuth'un gençken olduğu gibi gücü olan takıntısının kendisini
kendisini kontrol etmesine izin verdi. Azmut'un Albedo'ya karşı bu kadar sert davranmasının nedeni belki de onun kendi yaptığı hataları tekrar ettiğini görmekten duyduğu rahatsızlıktı. Objektif bir şekilde baktığımız zaman Azmut ve Albedo arasında net bir benzerlik olduğu söylenebilir. İkisi de inanılmaz derecede zeki, hırslı ve kibirli karakterlerdi. Ancak Azmut geçmişte yaptığı hatalar sayesinde bir olgunluk seviyesine ulaşmış ve gücü denge ve barış için kullanmayı öğrenmişti. Albedo ise bu olgunluğa erişememiş, gücü kişisel çıkarları ve egosu için kullanmaya devam etmişti. Azmut'un Albedo'ya karşı olan tutumu onun bir anlamda kendi geçmişindeki hatalarıyla yüzleşme biçimi olarak görülebilir. Albedo aslında Azmut'un kim olduğuna değil, kim olabileceğine dair bir hatırlatmaydı. Bu bağlamda Azmut ve Albedo'nun hikayesi güç ve sorumluluk teması üzerinden anlatılan derin ve karşıtlık ve aynı zamanda bir benzerlik hikayesiydi. Azmut Albedo'ya bakarak kendi geçmiş hatalarını görüyor ve onu bu yoldan döndürmeye çalışsa da Albedo bu döngüyü kırmayı başaramamış bir karakter olarak kalıyordu. Bu da Ben 10 evrenindeki bu iki karakterin derinlikli ve anlamlı bir şekilde işlenmiş olmasını sağlıyor. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz Azmut ve Albedo sandığımızdan daha benzer karakterler olabilirler mi? Bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Çok doğru söylemişsin. Ne? Hayır, doğru değildi. Bunu size gösterme nedenim de bu zaten. Aynı senin şu anda olduğun gibi genç ve şapşaldı.